Narkoz dizisini izlerken havalı gelen o adamlar aslında nasıl birer ölüm makinesine dönüştü? Bu hikaye sadece uyuşturucu ile ilgili değil. Bu Amerika'nın kendi arka bahçesinde yarattığı ve artık kontrol edemediği Frankenstein'ın hikayesi. Bölüm 1. Coğrafya kaderdir. Tanrı'ya uzak, Amerika'ya yakın. Meksika lanetinin ne olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın en büyük uyuşturucu tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri ile 3000 kilometrelik bir sınır paylaşması. Eski bir Meksika diktatörünün dediği gibi, zavallı Meksika, Tanrı'ya çok uzak, Amerika'ya çok yakın. Her şey talep ve arz meselesi. Kuzey Amerika'da parası olan ve kafayı bulmak isteyen milyonlarca insan var. Güney Amerika'da ise bu talebi karşılayacak koko tarlaları var. Meksika nerede? Tam ortada. Yani lojistik müdürü. Kartellerin doğuşu bir suç değil, bir lojistik zorunluluktu. Bölüm 2. İlk tohumlar. İçki yasağı ve kaçakçılar. Karteller uyuşturucuyla mı başladı sanıyorsunuz? Tabii ki hayır. 1920'lerde Amerika'da prohibition yani içki yasağı varken Meksikalılar alkol kaçırıyordu. O zamanlar bunlara kontrabandistas denirdi. Bunlar halk kahramanıydı. Kasabalarına okul yapıyor, kilise onarıyorlardı. Devletle aralarında yazılı olmayan bir anlaşma vardı. Gürültü yapma, işini yap, rüşvetimi ver. Şiddet yoktu. Sadece ticaret vardı. Bölüm 3. Babanın yükselişi. Felix Gallardo ve Guadalajara karteli. 1980'lere gelindiğinde oyun değişti. Kolombiyalı Pablo Escobar mallarını Amerika'ya sokmak için Karayipler rotasını kullanıyordu. Ama Amerika orayı kapatınca Escobar Meksikalılara muhtaç kaldı. İşte sahneye o adam çıktı. Miguel Ángel Félix Gallardo. Takma adı El Padrino yani baba. Gallardo bir suçlu gibi değil, bir CEO gibi düşündü. Dağınık haldeki tüm küçük kaçakçı ailelerini topladı ve dedi ki neden birbirimizi vuruyoruz? Birleşelim, tek bir şirket olalım, devlete rüşveti tek elden verelim. Ve böylece ilk süper güç doğdu. Guadalajara karteli. Bölüm 4. Plaza sistemi. Devletin rolü. Burada çok kritik bir terim öğrenmemiz lazım. Plaza. Plaza bir alışveriş merkezi değil. Plaza belirli bir bölgenin kaçakçılık hakkıdır. Ve bu hakkı kim veriyordu biliyor musunuz? Meksika hükümeti ve Meksika polisi. O dönemde sistem şuydu. Kartel polise vergisini yani rüşvetini verir, polis de onlara koruma sağlardı. Kurallar belliydi. Sivilleri öldürme, Amerikalı ajana dokunma, işini yap. Buna Pax Mafiosa yani mafya barışı deniyordu. Ta ki o büyük hatayı yapana kadar. Bölüm 5. Kırılma noktası. Kiki Camarena olayı. Yıl 1985. DEA ajanı Kiki Camarena, Gallardo'nun devasa kenevir tarlalarını ortaya çıkardı. Peki kartel ne yaptı? Tarihi bir aptallıkla Kiki'yi kaçırdı. İşkence etti ve öldürdü. Amerika çıldırdı. Bütün sınırlarını kapattı ve Meksika ekonomisini boğdu. Meksika hükümeti Amerika'nın gazabından kurtulmak için kendi ortağı Gallardo'yu tutuklamak zorunda kaldı. Baba hapse girince o merkezi sistem çöktü. Bölüm 6. Bölünme. Sinaloa, Tijuana, Juarez. Gallardo hapse girince Roma İmparatorluğu gibi kartel de parçalandı. Her teğmen bir şehri aldı. El Chapo, Sinaloa bölgesini aldı. Arellano Felix kardeşler Tijuana sınırını aldı. Amado Carrillo Fuentes, Juarez bölgesini aldı. Eskiden ortak olan bu adamlar şimdi rakip oldular ve pazarı ele geçirmek için birbirleriyle savaşmaya başladılar. Artık kurallar yoktu. Artık Pax Mafiosa bitmişti. Bölüm 7. Oyunun sertleşmesi. Los Zetas ve askerileşme. 90'ların sonunda oyunun rengi kandan daha koyu bir renge büründü. Golf karteli kendilerini korumak için Meksika ordusunun en seçkin, Amerika'da eğitim almış özel kuvvetler askerlerini kiraladı. Bu gruba Los Zetas dendi. Ama Zetas neden biz başkası için çalışıyoruz ki dedi ve kendi kartelini kurdu. Bu adamlar kaçakçı değildi. Bunlar ölüm makinesiydi. Kafa kesme videolarını, köprülerden ceset sallandırmayı, sivilleri taramayı bunlar başlattı. Rakiplerini korkutmak için terörü bir pazarlama aracı olarak kullandılar. Onlardan sonra diğer karteller de askerleşmek zorunda kaldı. Meksika sokakları savaş alanına dönmüştü. Bölüm 8. 2006 Uyuşturucu Savaşı. Arı kovanına çomak sokmak. 2006'da Meksika Başkanı Felipe Calderón kartellere resmen savaş ilan etti ve orduyu sokaklara indirdi. Amaç kartelleri bitirmek. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Tam bir felaket. Buna hidra etkisi denir. Bir kartel liderini yakaladığınızda veya öldürdüğünüzde organizasyon bitmiyor. Altındaki 5 teğmen liderlik için birbirini yemeye başlıyor. Büyük karteller parçalandı. Yüzlerce küçük, kontrolsüz ve daha vahşi çeteye dönüştü. Şiddet patladı. 2006'dan bu yana 300 binden fazla insan öldürüldü. Bölüm 9. Şirketleşme.
kanlı avokadolar ve insan kaçakçılığı. Bugün karteller artık sadece uyuşturucu satıcısı değil, onlar devasa birer holding. Uyuşturucu rotaları kapandı mı? Sorun değil. İnsan kaçakçılığı mültecileri Amerika'ya sokmak için milyarlar alıyor. Petrol hırsızlığı devletin boru hatlarını delip benzin satıyor. Avokado ve limon, evet yanlış duymadınız, yeşil altın dedikleri avokado tarlalarına el koyuyorlar. Bugün süpermarketten aldığınız o Meksika avokadosunun parasının bir kısmı bir kartel üyesinin cebine, oradan da bir Kalaşnikov mermisine dönüşüyor olabilir. Buna kanlı avokado diyorlar. Bölüm 10. Sonuç. Kurşun mu, gümüş mü? Sonuca bağlayalım. Meksika kartelleri nasıl türedi? Amerika'nın bitmek bilmeyen uyuşturucu talebiyle Meksika devletinin yolsuzlukla çürümüş plata o plomo yani gümüş ya da kurşun sistemiyle ve yoksul bir halkın kartelleri bazen devletten daha faydalı görmesiyle. Kuzeyden güneye silah akıyor. Güneyden kuzeye uyuşturucu akıyor. Ortadaysa Meksika halkı ölüyor. Sizce suçlu kim? Malı satan mı yoksa o malı deli gibi talep eden ve karşılığında silah veren mi? Dünyanın karanlık yüzünü görmeye cesaretiniz varsa kanala abone olun ve o zile basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güvende kalın. Bay bay.